Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Umarım bayramınız güzel geçiyordur dostlar. Bir bayramlaşalım dedik. Hem de haberler var. Onlara bakacağız. Arda Güler'in paylaşımları var. Real Madrid'de, Barcelona'da transferler var. Onlara bakacağız. Vinicius Junior'un açıklamaları var. Arda Güler'in Mbappe ile ilgili bir paylaşımı var. Onlara bakacağız. Güzel bir yayın olsun, canlı yayın olsun. Sizler de like atarak bizlere destek olmuş olun dostlar. Yine dediğimiz gibi büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz efendim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Arda Güler'in Instagram'daki paylaşımıyla arkadaşlar bayram kutlamasıyla başlayalım dedik. Şöyle hoş geldiniz. Bakalım kimler burada? Neredesiniz? Neredesiniz? Hadi bakalım. Şöyle bir yenileyim ben de burayı. Arda Güler, Kurban Bayramınız mübarek olsun. Paylaşımını yapıyor dostlar. Şöyle gelelim. Kenan Yıldız ve Can Uzun da Kurban Bayramı'nın ilk gününde bir İtalyan restoranında arkadaşlar. Onlar da orada. Hoş geldin İmparator. Ben Arsa hoş geldin. Selamlar, 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 selamlar. Hepinizin bayramı mübarek olsun dostlar. Hoş geldiniz. Evet, Can Uzun'la Kenan da bir İtalyan mutfağında. Oğlum ne İtalyası ya? Ne İtalyan mutfağı ya? Bırakın abi şunu artık. Gidin bir orada kavurma yiyin. Bir yerde kavurma yiyin. Bir şeyler yiyin yani. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Hoş geldiniz. Evet. Arda Güler bayramınız mübarek olsun diyor. Kenan Yıldız herkese iyi bayramlar. Milli takımın eski bir paylaşımı bu tabii ki de. Arda Güler ve Kenan Yıldız bayramımızı kutlamıştı. Eski görüntüyü aldık ama video bu tabii ki de açamıyoruz. Bunlardan bile telif yiyoruz arkadaşlar. Kenan'ın Barcelona'ya gitme ihtimali kalmadı. Gordon'u aldılar. Evet. Birazdan geleceğiz o habere de. Şöyle devam edelim. Son dakika Jorge demeyeceğim. Jorge Mendes. Tamam Jorge diyeyim arkadaşlar. Jorge Mendes Paris Saint-Germain'in Joao Neves'ini Real Madrid'e teklif etti. Oyuncunun kendisi Real Madrid'e transfer olmak istiyor arkadaşlar. İnanılmaz bir transfer olur. Real Madrid'in kanayan yarasına oraya böyle bir yara bandı olur bence bu oyuncu. Jorge de olur kanka. Vallahi bence Jorge. Jorge Mendes bence. Hatta Heyle. Jorge Mendes. Ama Jorge herhalde. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Hoş geldiniz dostlar. Fermin %48, Arda %45 oldu. Fark bayağı azaldı. Oylama devam ediyor arkadaşlar. Daha süresi de var. Bakacağız neler olacak orada da. Abi Neves diyoruz. Evet. Real Madrid'e bence çok iyi olur. Joao Neves. Vitinha olsa daha iyi olurdu da Neves de iyi topçu ya. Savaşıyor orada. Bu arada bizim oylar %30 sayılacak. Evet doğru. Son dakika Neves Real Madrid'in Mourinho'nun projesi için ciddi şekilde takip ettiği orta saha oyuncularından birisi. Paris Saint-Germain satmaya pek hevesli değil ancak Florentino Perez ile Nasser El Khelaifi arasındaki iyileşen ilişkiler müzakerelere yardımcı olabilir. Fransız kulübü Portekizli orta saha oyuncusu için yaklaşık 80 milyon euro artı bonuslar talep edecek. 80'den fazla eder diye düşünüyorum. Siz Kamavinga'ya 80 istiyorsanız bu adam 180 eder bence ya. İstediğin oyuncuya bir bakacaksın. Ya Kamavinga'ya 80 istiyor abi Real Madrid. Çok garip değil mi? Ve bunu da 80'e almaya çalışıyor. Neves bu arada 25 yaşında falan mı? 23 yaşında mı? 25 yaşında mı? Bayağı da genç arkadaşlar. Vitinha'yı bırakmaz. Bence de bırakmaz. Gelirse de dediğim gibi çok iyi olur. İnanılmaz olur. Arda Güler'in o defansif yükünü inanılmaz bir şekilde alır bu arkadaş. Ve bu arada Portekiz'in de orta sahası inanılmaz arkadaşlar. Bruno Fernandes, Joao Neves ve Vitinha arkadaşlar. İnanılmaz bir orta sahası var Portekiz'in. Şöyle gelelim. Son dakika Real Madrid Nico Paz'ın dönüşünü 7 Haziran seçim gününden önce resmi olarak duyuracak arkadaşlar. Mecbur duyurmak zorunda. Geri alma olayı Real Madrid'e ait. Cüzi bir miktar para verip de alıyorlar hatta. Eğer almazlarsa Komo'da kalacak. Bakalım neler olacak. Nico Paz gelecek mi, gelmeyecek mi, gelmeli mi, gelmemeli mi? Yorumları da sizlere bırakayım. Fransa'nın da fena. Tchouaméni yani bilemiyorum ki ya. Tchouaméni, Kamavinga gitmedi zaten. Portekiz'in orta sahası mı, Fransa'nın orta sahası mı? Öyle sorayım o zaman. Evet, Paz bir yılda kalmak istiyor Komo'da. Kendi önünü görmek istiyor orada da. Evet, son dakika Enzo Fernandez'in menajeri Real Madrid ile iletişim halinde. Oyuncu Chelsea'den ayrılmak istiyor ve Real Madrid'den bir teklifini memnuniyetle karşılayacak arkadaşlar. Ama Manchester City de istiyor Enzo Fernandez'i. Bakalım. Portekiz, Fransa diyorlar. Bence Portekiz abi ya. Tamam Fransa'nın da orta sahasını sayalım arkadaşlar. Sayın bakalım.
Sayalım abi Fransa'nın orta sahasını ama. Yani Vitinha, Neves, Fernandes mi? Dembele orta saha değil hocam. Forvet oyuncularından bahsediyorsun sen şu an ama. Turam çağrılmadı hocam milli takıma. Olise forvet hocam, orta sahadan bahsediyorum. Orta sahası hangisinin daha iyi? Orta sahası. Evet dostlar, bir de like atalım bak. Like'ımız çok düşük kaldı. İnsanlara önersin lütfen YouTube. 8 like üzücü oluyor. Evet, orayı bir uçuralım arkadaşlar, yazalım. Turam çağrılmadı milli takıma diye biliyorum ben. Evet, Enzo Fernandez Real Madrid olsa Enzo mu diyeyim, Neves mi diyeyim? Bence Neves tabii ki de ya. Bence Neves. Joao Neves daha iyi. Enzo Fernandez Real Madrid'e gitmek istiyor. BBC'nin haberi. Real Madrid ise oyuncu satışlarından ciddi bir gelir elde etmediği sürece Chelsea'nin istediği 120 milyon sterlinlik bonservis bedelini ödemeye sıcak bakmıyor. Abi nasıl 120 ediyorsun ya? Nasıl 120 eder ya? Çok garip geliyor bana dostlar. Yani 120 diyorlar abi şuna. Selam, like atıldı. Sadık Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Doğukan'ım merhaba. Paris Saint-Germain'in paraya ihtiyacı yok. Niye satsın Neves'i? Abi oyuncu gitmek isterse hiçbir şey diyemezsin ki Doğukan. Satmak istemeyebilir ama oyuncu yeni bir macera arıyordur. Real Madrid aşkı vardır içinde adamın. Gider yani. Olur bu. Böyle şeyler oluyor. İyi bayramlar, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Neves 80, bu kazma 120. Aynen öyle. Çok garip. Mehdi. Arda Güler, kariyerim için planlarımı yazıp çizsem Allah belki böyle nasip etmezdi diyor. Ya şu söz çok güzel. Dünden beri de aklımda dolanıyor bu söz. Paris, Madrid ve Salih'im. O ne ya? Bu yazdığınız şey ne abi? Kante var. Paris mi Madrid mi Salih'im? Abi bu ne, çeviri falan mı gelmiş? Bence şu an tabii ki de Paris. Mbappe'nin kalbi Chelsea'deymiş. Gider inşallah, inşallah. Kalbi değil, dalağa böbreğe de oraya gitsin lütfen yani. Her şeye gitsin. Bu arada Mbappe inanılmaz bir ödül kazandı arkadaşlar. İnanılmaz ödül. Hocam bayramı mübarek olsun. Sizin de hocam. MYO 1458 1453 hoş geldiniz. Fransa'nın orta saha ve hücumu Portekiz'den daha iyi gibi. Bana orta saha oyuncusu sayın abi. Sadece onu diyorum. Fransa'nın orta sahasını sayın. Forvetini demiyorum. Orta saha. Ali Bey teşekkürler. Kesenize bereket. Hocam bir anket açar mısın? Like attınız mı? Attım, atıyorum, kaç zamandır diyeceğim, durup duruyorum. İnsanlar unutuyor sürekli de, demenize gerek kalmaz. Anket mi açalım? Hadi açalım bakalım. Anket başlatalım. Like attım. Hadi bakalım. Bir deneyelim. Belki böyle olur. Like attın mı? Attım. Birinci seçenek hemen atıyorum. İkincisi atıyorum. İkinci seçenek. Benim anket anca böyle olur. Teşekkürler hocam. Kesenize bereket bu arada. O zaman ya biz Şeker Bayramı'nda yapmıştık ama bunu bir bakacağım, duruyor mu o? Ee, Arda Güler. Lan hangisiydi ki o? Bakacağım arkadaşlar. Davul değil. Sanırım bulamayacağım. Hmm, helva değil ya. Ulan hangisiydi ki o? Davul da değil. Neyse, bulamadım. Herkese iyi bayramlar, iyi bayramlar. Kante, Kone, Rabiot, Chouameni, Zaire Emery, Cherki. Cherki de orta saha değil bence ya. Ne dersiniz? Cherki orta saha mı? Sağ kanat forvet gibi. TV'den izliyordum. Yalnızca like atmak için bir de telefondan girdim. Eyvallah hocam. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ederiz. Ha, lokum diyelim. Lokum dağıt arkadaşlara. Buyurun, taze lokumlarım hazır. Şöyle devam ediyorum abi, haberlerimle devam edelim. Arda Güler Kurban Bayramı tatilinde formdan düşmemek için özel izin ile Bodrum İlçe Stadyumunda antrenman yapıyordu arkadaşlar. Dünün haberi. Orada geçen sezon da orada idman yapmıştı. Burayı sevdi Arda herhalde. Uğurlu geliyor Arda'mız orası. Çalışmaya devam etsin. Milli takım için golleri beklemedeyiz artık. Juventus'un CEO'su Damien Comolli arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi vizesi alamadığımız için kaynak yaratmak ve maliyeti düşürmek adına
planlanandan biraz daha fazla oyuncu satışı yapabiliriz. Ancak Kenan Yıldız dokunulmaz. O bizim geleceğimiz. Bizim de geleceğimizde bir salar mısınız abi çocuğu ya? Çok fazla oyuncu satmayın. Kenan'ı 100-120'ye satın abi. O bakın keyfinize siz bence. Siz orayı düzeltemezsiniz bence. Komolli ile falan olmuyor bu iş bence. Dokunulsun. Evet dokunalım ya. Herkes dokunsun bence Kenan'a. Bir dokunalım. Vallahi salın ya. Kenan UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak. Evet inanılmaz. Kendisi istiyorsa oynasın abi orada. Yani Del Piero'lar falan tamam Nedved'ler böyle küme düşünce bırakmadılar takımı da. Bırak onlar bırakmasın abi. Yani şey gibi kupasız ve Avrupa Ligi'nde ikinci klasman bir ligde oynamak sana yakışmaz bence Kelan'ım ya. Şu şeyden kendini zorunlu mu hissediyor bilmiyorum ama sanki zorunlu da hissetmiyor. Bundan keyif alıyor bence Kenan. Zorunlu hissetme yani. Tamam seni Bayern'de istemediler. Juventus aldı. Juventus seni parlattı ama orada kalmak zorunda değilsin. İzlemiyor ben Kenan'ı mesela maçlarını izleyemiyorum. Mecburiyetten dolayı izleyemiyorum. Yani çok uykum geliyor benim İtalya Ligi'ni izlerken. Ya bu ne yapıyorlar abi bu saatte ya? Yukarıdan tak tuk bir sesler geliyor. Kenan Yıldız Juventus'un şimdisi ve geleceğidir. O dokunulmazdır. Fiorentina maçından sonra bana tekrar söyledi ki Juventus onun aşkı. Ya Kenan var ya gerçekten şu Mbappe'ye yaptığımız tokattan bir tane de Kenan'a yapacağım az kaldı ya. Gerçekten abi yapma şunu Kenan ya. Vallahi ayrıl ya. İtalya Ligi'nin kalitesi çok düştü. Süper Lig seviyesine indi. Kesinlikle katılıyorum Doğukan kesinlikle. Ne haber abim bayramı kutlu olsun. İyiyim seni sormalı. Senin de bayramı kutlu olsun. Yarın kötü oynar bir maç. Kenan'dan kötüsü olmaz. Ne biçim eleştirdiler evet fena. Oh bayram yayını hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz. Çerke 10 numara desek gerisinde Chouameni, Zaire Emery ile birlikte 4-2-3-1 sisteminde çok tehlikeli olur ama Portekiz'de Neves, Vitinha önlerinde de Premier Lig'de 21 asist yapan Bruno var. Evet Hüseyin Bey bence bana sorarsan benim fikrim Portekiz'in orta sahası daha iyi. Hücum attı tabii ki de Fransa. Ben zaten Portekiz'in veya Fransa'nın hangisinin orta sahası daha iyi diye sordum. Tepende ne olacak başka? Abi Kurban Bayramımız kemik falan. Abi bu saatte kemik kırılmamalı bence ya. Bu saatte kemik kıran dansı mı yapacağız yani burada? Luis Enrique Dembele tek bacağı bile olsa Arsenal maçında oynayacak başka yolu yok. O sırada Dembele'nin attığı bakış. Arkadaşlar. Kylian Mbappe Real Madrid'de sezonun oyuncusu, sezonun futbolcusu, yılın futbolcusu seçildi. Bunu oylamaya da sunmadılar. Al sana. Al sana haber gibi haber. Al sana haber baba. Ne diyeyim ben şimdi bu habere? Tamam 40 gol attı. Ya 40 gol atabilirsin. Ya kariyerinde 40 golü olan futbolcular yok arkadaşlar. Bir sezonda atıyor da. Evet başka da seçilecek de adam var mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Var mı? Orkun İsmail çok farklı tiplerde orta saha oyuncuları. İsmail mi? Bence şu an arkadaşlar bak yine söylüyorum. Orkun'la Hakan Çalhanoğlu aynı. Aynı insanlar. Aynı oyun tarzı. Bence Hakan ve İsmail olmalı. Başlangıç olarak. Duruma göre de tabii Orkun Hakan değişikliği olabilir. Ya da İsmail Orkun. Ama ikisi yan yana aynı yani bence. Sezonun penaltıcısı seçiz. Bireysel oyuncu. Evet tenis olsa mesela şu ödülü alsa hak etti derim. Mbappe'yi biraz kazanmak istiyorlar gibi eleştiriyoruz ama adamın istatistikleri iyi bence. Öyle. Arda da bugün fena paylaşımlar yaptı. Kan dondu biraz ama bakacağız. Ah ulan Arda. Vallahi inanılmaz paylaşımları var Arda'nın. Fenerbahçe ve Real Madrid'de başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak. İki benzer kulüp arkadaşlar kader olarak. Evet ikisi de 7 Haziran'da seçime gidiyor. Başkanlık seçimi geliyor. Atletico Madrid Lookman'ı satış listesine koydu. Ortalama 30 milyon euro. Abi bu kadar düştün mü? Kamavinga 80 ediyor ya. Ne oldu baba sana? Ne olmuş? Daha yeni aldınız. Yarım sezon mu oynatacaksınız? Mbappe sadece bireysel ödüller kazanıyor. Kupa filan asla kazanamıyor. Seviyor ama bireysel ödülleri de ya. Evet bu geldi arkadaşlar. Son dakika. Anthony Gordon bu hafta Barcelona ile tıbbi testlerden geçebilir arkadaşlar. Geçecek. Çünkü ben bu haberi seçerken diğer haber açıklandı. Bu adam Barcelona'da arkadaşlar. Haaland 10 gömlek 10 gömlek 10 gömlek iyi santrfor Mbappe'den. Öyle tabii ki de. Kenan buna bin basar. Bence de Kenan bundan daha iyi.
Ama işte Barça bunu aldı arkadaşlar. Yani 80 buna verdin. 100 verip Kenan'ı alabilirdiniz ya. Niye böyle oluyor? Niye böyle oluyor arkadaşlar? Yani Kenan şimdi nereye gidecek? Kenan'ın gitmesi lazım bu arada. Yani bir El Clasico izleyemeyeceğiz mi şöyle Türk El Clasico'su? Üzülüyorum ya. Ya şu mu abi? Bu kim abi ya? Tamam Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans sergiledin de. Ne kadar korkunç bir tip. Şöyle devam ediyorum. Al korkunç tip dedim daha korkuncu geldi. Lang Hollanda'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı arkadaşlar. Ya garip bir bakışı var bu çocuğun da. Niye böyle bakıyor? Manchester City'nin futbolcusu, eski futbolcusu artık Bernardo Silva Muğla'da görüntülendi. Muğla Spor'a hayırlı olsun diyebilir miyiz arkadaşlar? Evet, o da Muğla'ya tatile gelmiş. Arda Haaland'ın altın ayakkabı paylaşımını beğeniyor arkadaşlar bugün. Ne diyorsunuz? Ne dersiniz? Yeni forvet mi arıyor Arda yoksa? Golden altın ayakkabı kazananı 25-26 sezonunda Premier Lig'de Haaland oluyor. Mudat Çelik mi? Langa laf yok. Lenge. Salih. Niye laf yok abi? Ben de Galatasaraylıyım. Bu nasıl bir bakış? Bu neyin bakışı? Şu gözleri bir düzeltmek lazım. Sıkıntı. İyi anlaşıyor Arda ile. Evet Arda da gönderiyi beğenmiş arkadaşlar. Araları iyi Haaland'la. Haaland gelecek mi bakalım? Gelir mi? Enrique Riquelme kazanırsa gelebilir belki. Bakacağız. Sen Real Mardinlisin. Evet ben artık Real Mardinliyim arkadaşlar. Türkiye Ligi'ni takip etmiyorum zaten ya. Arda gelecek sezonun zabıtası olacak diye bir giriş yaptı. Sela isimli kullanıcı. O bakış hiç normal değil. Bir şeyler kullanıyor bu. Selamlar Ser kardeşim. Times hoş geldin. Müptezel ama Hollandalı. Müptezel aga Hollandalı. Allah Allah chatte çeviri var ya. Chatte niye çeviri var abi? Ya bazı mesajlarınız garip geliyor. Sonra üstüne geliyorum. Mesajınızı çeviriyor. Selam Salim. Selamlar İlhan Bey. Arda her şeyi anladım da Trent'le foto paylaşmış. Be neyse akışı bozmayayım. Dean Huijsen Instagram'da paylaşım yapıyor. Dünya Kupası'na katılacak takım arkadaşlarıma işten tebrikler. Ben de diğer İspanyollar gibi evden onları destekleyeceğim. Ya sen Hollandalısın abicim. Nasıl İspanyol hissedebiliyorsunuz ya? Nasıl olabiliyor abi bu? Chill guy. Leş guy'sın ya. Olise'nin piyasa değeri 10 milyon euroluk artışla 150 milyon euro oldu arkadaşlar. Transfermarkt haberi. Evet 150 olmuş reis. Niko Paz Real'e gelirse Arda'yı 10 numarada oynatmazlar. Evet Emir Bey. Emir katılıyorum. İspanya'nın Dünya Kupası için olası kadrosu nasılmış? Oyarzabal, Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri, Rodri. Abi niye her yerde varsın ya? Cucurella, Laporte, Cubarsí, Llorente ve David Raya. Kesinlikle iyi kaleci Raya. İspanya'nın Dünya Kupası ilk 11'i. Evet, iyi kadro. Şunu atarsan iyi kadro. Aziz Yıldırım Vedat Muriç ile anlaşmaya vardı. Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde Muriç Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak. İyi forvet baba Mbappe'nin arkasında küme düşen takımda gol krallığında ikinci oldu. Yani o kadar emek vermiş ama gitti. Yalnız İspanya da fena değil evet. Arkadaşlar bu aradan röportajı yabancı ülkelere kapalı mı? Neden? Yabancı sayfalar falan herkes paylaştı. TRT Spor yayınladı röportajı. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacağız. Kimse milli takım konuşmuyor. Kimse de heyecan yok anlamadım. Valla bende çok heyecan var. Haber buldukça da alıyorum buraya. Ama şu an pek bir haber yok milli takımla alakalı. Ee, öyle. Sadece tek en son aldığımız haber Arizona'da 42 derecelik bir yerde arkadaşlar kampa girecek milli takım. Kötü bir yer. En kötü yer bize kaldı. Yapacak bir şey yok. Neymar ve Ancelotti bir araya geliyor arkadaşlar. Sarılıyorlar. Don Carlo'yla Neymar Junior. Bakalım nasıl bir performans olacak. Sakatlığı vardı geçti mi bilmiyorum da Neymar eski Neymar değil tabii ki. Paris Saint-Germain Pedri'yi 150 milyon euroya transfer etmekle ilgileniyor. Onun Ballon d'Or'a layık bir oyuncu olduğunu düşünüyorlar. Neves'i Real Madrid'e satıyorlar o zaman Pedri'yi mi alıyorlar? Böyle anlarım bu haberi. Arda Turan Beşiktaş'a teknik direktör olarak gelir mi? Zannetmiyorum ya. Gelebilir.
Beşiktaşlı forması bile var. Beşiktaş'ın seviyor Arda Turan. Gelebilir ama bence şu an gelmez. Pedri max 80. Bu 150 ise bakın arkadaşlar hala tartıştığım insanlar var. Pedri daha iyi kardeşim sen ne diyorsun? Arda'yı tamam Türküs falan da Pedri'ye öyle diyemezsin. Abi bak şöyle düşünün. Bu adam Ronaldo, Arda Güler kim biliyor musunuz işte nasıl diyeyim size Di Maria. Hani öyle ilgi görüyor bu adam mesela kendi takımında. Arda mesela öyle değer görmüyor. Ee, Onun kadar süre almıyor. Ama Arda Güler bunu ikiye katlamış durumda istatistiklerde. Arizona'nın her yeri çok sıcak değil. Bu arada tamam. Ya çıkan haberler öyleydi. Ben haberler okuyorum. Abi video yok. Allah çarpsın Azerbaycan'da yaşıyorum. Hiçbir kanalda yok. Video artı senin videonda da yok. Link kafayı yiyorum dünden beri. Hocam link her yerde var ya. Yani Arda Güler'le ilgili canlı yayına girin o ödül şeyiyle ilgili canlı yayına girin ya da son videoya girin açıklama kısmında linkler var oy kullanma linkleri. Yani Arda şunun kadar değer görse ve bunun kadar süre alsa bak bazı maçlarda gol atacağı sıra esnalarda Arda Güler maçtan çıkarıldı, oyundan alındı. Diyoruz ya işte Arda şu an oynuyor olsaydı belki bir gol daha bir asist daha yapacaktı diyorduk. Bu adam kötü oynasa da oynuyor, iyi oynasa da oynuyor arkadaşlar. Insta La Liga sayfasında da var. Ya ben arsa biz buraya yönlendiriyoruz, sen başka yere yönlendiriyorsun. Transfermarkt Victor Osimhen'i üst üste ikinci kez sezonun en iyi futbolcusu seçti. Sizce Süper Lig'in en iyi futbolcusu Osimhen midir bu sezon bazında? Arda İspanyol olsa zaten uçardı ya. Aga mahvet imparator. Ben arsa ya. Şaka yapıyorum oğlum. Evet son dakika Juventus Fabrizio Romano'ya göre iki önemli oyuncuyu feda etmek zorunda kalabilir. İki tane önemli oyuncusu yok ya bu adamların. Bir tane var benim bildiğim. Pedri Arda'nın yarısı etmez. İlginç, çok ilginç valla. Yok yarısı etmez de ağır bir şey söylem olur da. Kenan'ı feda edin. İki tane feda etmeyin. İki tane yok da hadi. Tamam var hepsi çok iyi oyuncu. Kenan'ı feda edin. Bak size çok para kazandırır. Bence feda yapın onu. Şey yapın. Onu gönderelim arkadaşlar. Ne olur. Abi Juventus'ta da bir şeyler olacak çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılamadılar, para alamadılar. Oyuncuların maaşlarını da ödeyemeyecekler belki. Yayını beğenelim bugün bayram. Abi Kenan'la Vlahovic olabilir. Vlahovic ikisini de satmayacaklar ama. Takımın yıldızı Kenan Yıldız. Kenan'ın turşusunu kuracaklar galiba. Bu Romano Juventusluymuş. Sıkıntılı o zaman. Oğlum yapsana Juventus'a şöyle transfer haberleri. O geliyor bu geliyor de. Yine Fabrizio Romano, Fede Valverde, Tchouaméni davasının sonuçları hakkında kendimi iyi hissediyorum. Fede Valverde diyor bunu. Birçok insanın taraftarın kulübün desteğini ve sevgisini aldım. Bazen bu küçük engelleri aşmak zorunda kalıyorsun. Bunların hepsi beni önümüzdeki yıllarda daha iyi bir kaptan yapacak. Carve Deportivo'yu anlattı arkadaşlar. Öyle bir haber kanalı sanırım burası da. Evet, buraya söylemiş. Edis ve Arda Güler yani ne alaka diyeceğimiz görseller arasına girer mi? Girer gibi herhalde. Edis ve Arda burada arkadaşlar tatilde ve Arda annesiyle Serap ablayla beraber. Yine Serap ablanın da Ümit abinin de bayramlarını kutluyoruz buradan efendim. Arda'nın da aynı şekilde tüm milli takım oyuncularımızın ailelerin de bayramı kutlu olsun arkadaşlar. İyi bir bayram geçirsin hepsi. Moraller yerinde olsun. Şöyle bir doping, şöyle bir enerji toplansın arkadaşlar. Dünya Kupası'na da bomba gibi girelim abi ya. Konsesa Turam. Abi oy linki demiyorum. Röportaj videosu diyorum. Röportaj. TRT Spor Arda Güler ya da TRT Arda Güler röportajı yazsan YouTube'a çıkar hocam. 50 dakikalık falan bir video. Bayağı uzun bir video zaten. Evet Arda Güler Mbappe formasıyla. Evet. Mbappe de yorum yapıyor arkadaşlar. My 10. My 10. Benim 10. 10 numara benim. Hangisi artık? Araları iyi kanka. Her şey gol artı asist değil.
Abi Arda Turan'la Bill Gates fotoğrafı vereyim. Evet evet işte onu diyecektim. Arda Turan'la Bill Gates sen ne alaka bu ikili diyecektim ya. Benim 10 numaram. Pedri'ye daha iyi diyenler tenis izlesin. Benim 10 numaram anlamında demiş. Biliyorum arkadaşlar. Pedri net daha iyi. Tamam. Random kişi 2-3. Her şey gol artı asist değil. Doğru bence de gol artı asist. Hem gol artı asist de iyi hem de oyun kurulumunda daha iyi Arda. Evet. Doğru random. Bu şey olabilir ya. Bir tane Halil mi? Halil midir? Odur. O olabilir bu. Bunlar bayağı bir abi kardeş olmuşlar. Kurban kesmeyin. LÖSEV'e bağış yapın. Tayfun Terzioğlu. Mbappe'ye göre Arda 10 numara oynayacak 2026-27 sezonunda. İnşallah inşallah. Kurban kesmeyin Salih'e bağış yapın. Evet abi bayram harçlıklarını almaya geldik ama yok. Evet. Arda Güler, Mbappe'nin formasının oldu. 10 numarayı seviyor biliyorsunuz Arda da. Mbappe formasını giyiyor. O kadar el kol ve o kadar bağırmalara karşı yine dostluğu korumaya çalışıyor bence Arda Güler. Aleykümselam Burak Bey hoş geldiniz. Arda mesaj mı veriyor alacağım 10 numarayı diye. Arda için face parola istiyor hatırlamıyorum. Yo Gmail'inizle oturum açabilirsiniz ve ileri ileri atla atla diyerek geçiş yapabilirsiniz hızlı bir şekilde. O zaman Fermin de Arda'dan iyi oluyor ona bakarsak. Hayır hem istatistik hem de ben oyun şeklinden bahsediyorum. Kardeşim sen hem Fermin hem de Pedri'yi destekleyebilirsin sorun yok. Ben Arda'cıyım. Ben Bonum'la geldim Bonum'la giderim abi. Bir sürü rekor kıran gol yapmış. O kadar kaosun içinde parlamış böyle anladın mı? Her yer toz duman orada parlayan bir şey var. Bunları görmek gerekiyor. Yanında Yamal yok adamın. Yanında işte ne bileyim e, Rafinha yok. Eşek Vinicius Junior var. Diktatör Mbappe var. Cart var, Curt var. Gelsin oynasın bakalım onlar bunlarla beraber. O Fermin gelsin oynasın bakalım bu takımın içinde 60 dakika oynasın. Gelsin Pedri 60 dakika oynasın arkadaşlar. Bunların arasında oynasın bakalım bir o zaman görelim. Ha Arda'yı da Barcelona'ya gönderelim. Bir sezon boyunca 90 dakika oynasın ve paşalar gibi karşılansın. Bir de oradaki istatistikleri ve oyun tarzını görelim Arda'nın. Bunu keşke böyle bir şey yapabilme şansımız olsa o zaman yine konuşsak seninle. Valverde kaptan olacak karizmaya sahip değil. Ben de öyle düşünüyorum artık o kavgalardan sonra. Ne Pedri'ymiş. Arda 6 oynadı bazen utanmadan Fermin diyorsun. Evet hiç o ilk defa oynadığı bir yerde falan oynadı adam yani anladınız mı? Adam 10 numara oynuyordu, sağ kanat forvet oynuyordu. 6'ya çekildi bir anda. Orayı falan öğrenmeye çalıştı sezon içinde. Courtois olabilir de ben kalecilerin kaptan olmasını istemiyorum. Mourinho ile aynı düşünüyorum bu konuda. Mourinho da kalecileri kaptan yapmıyor arkadaşlar. Çünkü çok geride kalıyor. Takımı organize etmek falan itiraza gelmek gerekiyor. Biliyorsunuz kaptanlar itiraz ediyor sadece artık. Ee, O yüzden bana garip geliyor. Kalecileri yapmamak gerekiyor. Mbappe olur kaptan. Güzel tespit kral. Evet evet yani tespit yani düşünmeye gerek yok. Sadece aklıma gelen buydu. Oturup düşünsem belki daha güzel bir şey söylerim de bilmiyorum. Merhaba hayırlı bayramlar Özge Hanım hoş geldiniz. Khabib arkadaşlar Arda ve Trent Alexander-Arnold bir arada. Babanın kulaklar yine mantar gibi olmuş. Ee, Burada Arda Güler de Instagram'dan bir dam paylaştı arkadaşlar. Yine bir tane ifşa gördüm. O da Kenan Yıldız'ın ifşasını paylaşmış orada. Real Madrid'in gelecek sezon muhtemel kadro dizilişi. Arda Güler'i burada göremeyiz belki de Mourinho buraya koyar mı bilmiyorum. Selamlar Marka kanala hoş geldiniz. İyi bayramlar. Yayını beğenelim. Beğenmek bedava. Aynen öyle. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ya hocam dur ben sana link atayım al. Gel hocam gel ben sana TRT Spor linkini atayım hocam. Gideyim birazcık TRT Spor'un reklamını yapayım. TRT Spor beni şeye almadılar. Milli takım maçında röportaja gittim oraya almadılar. Ben yine de onlara destek olayım. Antalya'dan geldim. Arda Güler'i izlemeye geldim. Freestyle hareketleri yapıyorum. Yayına katılabilirim dedim. Yok kardeşim burası TRT burada olmaz dediler. Ben de TRT'nin reklamını yapayım alın. Al kardeşim bu linke tıkla ve git izle onu. Bu linke tıkla ve git o röportajı izle hocam.
Salih kıyak yaptı TRT Spor. Selamünaleyküm. Arda olmazsa neye yarar? Evet, Arda röportajda da bu arada 10 numara oynamaktan çok keyif aldığını söylüyor. En çok oynamak istediği pozisyonda 10 numara olduğunu söylüyor. Ama orada kim var? Tabii ki de zabıta Bellingham var arkadaşlar. Yalnız röportajda bomboş sorular vardı. Evet. Ya bir sormadılar ya, sosyal medyadan takip ettiğiniz bir kanal var mı diye. Orada belki bizi söylemezdi ama ya söyleyemez. Çünkü ben çok fena eleştiriyorum. Sağ açıkta da iş yapar Arda, kaleye daha yakın. Hayır, Arda kendisi de diyor, röportajda da diyor. Kanatta tam verimli olamıyorum tarzı bir şey söylüyor. Xabi Alonso bana 8 daha orta sahanın iç tarafında rol verdiğinde çok sevinmiştim dedi. 10 numara pozisyonda oynamayı da daha çok seviyorum dedi. Bellingham'ın abi, ya bak, Bellingham buranın adamı değil. Kesinlikle Neves veya Valverde'nin yerinin adamı bana kalırsa. Ama burası da olmazsa bile, şurada bile iyi oynadığı, ilk sezon burada oynamıştı biliyorsunuz. Forvet oynamıştı. Forvet yoktu. İyi oynamıştı orada, garip. İddialar açılmıştır. 10 numara seneye Mbappe'den Arda'ya geçecek. Hiç zannetmiyorum hocam. İmkan vermiyorum. Keşke olsa ama Caner abi geldi, kırmızı gördüm diye. Evet evet, dün bahsettik yayında hepsinden. Evet, bu kadroya ne dersiniz, okey misiniz? Ama yine bunlar burada, söyleyeyim ben size. Vinicius, Mbappe, Arda Güler. Arkalarında 10 numarada Bellingham. Neves ve Valverde. Neves'i getirmişler. Carreras, Höyzen ve Bastoni gelmiş. Çok iyi bir hamle. Ve Trent, yani sağ bek kötü bence. Courtois da kalede. Bu kadro ne iş yapar arkadaşlar? Bir önceki sezondan daha iyi iş yapar bence tabii ki de. Neves burayı düzenler. Bastoni de burayı toparlar biraz. Ama burası yine yıkılır arkadaşlar. Şu ikisi olmuyor. Bunlardan birinin gitmesi gerek. Bir Haaland gelse burası mükemmel olur bak. Sadece bak, şunu at, Haaland'ı al. Bu ne ya? Bu niye burada ya? Neyse, bir şey değil. Bu takımın çok çok fazla açıklığı var. Çok çözmek gerekiyor. Buraları temizlemek gerekiyor. İstediğin kadar konuş. Ferdi sağ bek olarak Real'e alınabilir mi? Sağ bek değil de sol bek olarak alınabilir. Carreras'tan iyi bence. Ee, Trent'i at, Valverde sağ bek, Haaland 9 olabilir. Ama Valverde sağ bek oynamak istemiyor. Şikayetçiydi o konuda. İsim olarak yalnızca Arda yazsın formada, Güler'i çıkarsın. Arda Turan da sadece Arda giyiyordu herhalde. Selamünaleyküm, iyi bayramlar, iyi yayınlar. YZ3458, hoş geldiniz hocam. Haaland'ın gerçekten Madrid'e yakıştığını düşünüyor musunuz? Ben ilk Mbappe geldiğinde 9 numaralı formayı giydiğinde hatta şey demiştim hocam. Ya oğlum, bu adam bu takıma yakışmıyor falan dedim. Hani böyle sorunlar falan da yoktu. İlk sezon, böyle ilk maçlar. Oğlum bu adam bu takıma yakışmıyor. Ne kadar garip duruyor dedim ya. Çok garip gözüküyor dedim ya. Mbappe garip geliyor bana dedim. Yani şu Manchester City ile maçları vardı hatta. Mbappe de gol atmıştı o maçta. İlk sezondan bahsediyorum. Haaland dedim, daha çok yakışmıyor mu bu takıma dedim. Haaland'ı koysan dedim, daha çok böyle sanki Real Madrid oyuncusu Haaland dedim. Hani duruşuyla, oynayışıyla. Dediğim şey de geldi yani, olay. Ta 2 sene önce dediğim laf bu arkadaşlar. O zamanlar yayın falan yapmıyordum tabii. Yapıyordum da başka diğer kanalda yapıyordum. O kanalım kapandı. Güler de olur. Arda Güler olsun ya, boş verin. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Evet, yeni gelenlerin de Kurban Bayramı'nı kutlayalım. Evet, Florentino Perez başkanlık etkinliği için geldi. Pek çok taraftar onu bekliyordu ve adını coşkuyla aykırdı. Ya bu adını nasıl, neden aykırıyorsunuz? 2 sezon kupa yok falan. Pek çok taraftar dediği de bu kadarcık taraftardan bahsediliyor. Ve fenomen Ronaldo Perez'in adaylık tanıtımına katıldı. O da bir açıklama yaptı. Başkan, sen en iyisisin ve öyle olmaya devam edeceksin. Hala Madrid vamos demiş arkadaşlar. Ronaldo Nazario. Ne diyeyim? Yorumu size bırakayım. Perez, bugün istediğimde 3 yıl daha kalabileceğime rağmen neden erken seçimlere gidiyorum? Bunu açıklayacağım. Birkaç ay önce beni kişisel olarak hedef alarak Real Madrid'i destabilize etmeyi amaçlayan orkestra edilmiş bir kampanya tespit ettim. Destabilize orkestre. Lasciatemi cantare in sono italiano, vero? Florentino Perez, Real Madrid'in başkanı olduğum sürece dünyadaki en iyi oyuncular burada oynayacak diyor.
Figo niye yok? ChatGPT'ye sor abi. Aha dayıya sor. General Perez. Madrid Türkiye siyasetine dönecek Rezal'ın. Durum vahim, çok vahim arkadaşlar. Evet. Bugün Perez'in açıklamaları bunlar arkadaşlar. Acun Ilıcalı Galatasaray'dan Roland Salah'ı istiyor. Galatasaray'ın talebi 20 milyon euro. Eder mi 20 milyon euro Salah'ı? Tam görev adamı bence. U23 sezonun en iyi oyuncusu, oy farkını bayağı kapattı. %30'unu belirleyeceğiz hocam. Onun dışında kaptanlar kalıyor ve La Liga yönetim kurulu mu, onlar da şey yapacak tabii ki de. Arda yaklaşsın abi, geçelim, ben orada da geçelim istiyorum. 20 milyon eder diyorlar Salah'ı. Vinicius Junior'ın açıklamaları var arkadaşlar. O da hemen Arda'dan görünce gitmiş bir yerde açıklama yapmış. Bir YouTuber'ın kanalına katılmış sanırım. Vinicius Junior Endrick Dünya Kupası kadrosu için gergindi. Ona dedim ki hey sakin ol be çocuk. Kelebek suratlım burada, bizimle olacaksın demiş. Onu rahatlatmış. O da milli takımda. Beraber gidiyorlar. Vinicius Junior Mbappe iyi bir insan. Real Madrid'e gelmesi için ona çok fazla mesaj atmıştım. Pişman oldum mu acaba? Sormak lazım ya. Hey rahatla dostum. Relax man. Pişman olmuş mudur çağırdığına, çünkü onun görev bölgesini çok fazlaca işgal etti Mbappe ve o geldikten sonra Vinicius Junior'ın da performansı oldukça düştü. Brezilya kazansa güler olur, güzel olur. Siz varsınız diye gerginim deseymiş. Brezilya çeyrek final görmez. Hey hey sakin ol dostum hey. Hey kelebek burada. Calm down man. Hey okay. Relax. Görür. Evet. Vinicius Junior İspanya Dünya Kupası'nda favoriler arasında. Euro'yu kazandılar ve Lamine Yamal'a sahipler. Lamine dünyanın en iyilerinden biri. Taraftarlar onun gibi oyuncular için bilet parası ödüyor. Evet, sizin gibiler için ödemiyor artık. Onun gibiler için öderler. Easy man. Hey hey hey, relax man. Selamlar abi, hoş geldin. Mübarek. Fransa İspanya ağır favori. Damn, oh yeah. Vini mi Kvara mı? Prime ama. Prime Vini. Nur yüzlü Vinim. Kelebek suratlım o benim ya. O benim kelebeğim arkadaşlar. Kvaratskhelia burada mı bu arada? Kadife Bilek. Buradaysan. Rüyana girdi mi? Dün dua etmiştim rüyana girsin diye. Vini. Kvara diyen var. Mustang hoş geldin. Şu anda fena bir şey. Ama Vini'nin de o eski performansını bir hatırlayın. Yeni gelen dostlardan bir like isteyeceğiz arkadaşlar. Oraya bir 150 like yapalım en azından. Lütfen. Lütfen, lütfen. Lütfen. Vinicius Junior maçlarda başarısız olduk. Oysa olmamalıydık. Nacho, Modric, Kroos kadar deneyimli oyuncularımız yok. Onlar farkı yarattı. Hemen suçu orta sahaya atılmış bak. Nacho, Modric, Kroos kadar deneyimli oyuncularımız yok. Ulan 30 çalım atıp 29'unu kaybeden bir adamsın. Ben çok şeyler yaptım ya, şimdi hakarete girecek. Eşeklik yaptım diyemiyorsun burada değil mi? Diyemezsin. Kimse kendisini kötülemez burada. Hemen orta sahaya suç atılmış. Arda'ya gidiyor burada laflar. Mini aşırı cimri, kesinlikle takım oyuncusu değil bence. Mbappe gelmeden önce Vini. Bence de random kişiyle aynı düşünüyorum bu konuda. Şimdi sıra bende. Bellingham, Valverde. Deneyimimiz var ama o kadar değil. Şimdi sıra bende. Bellingham ve Valverde. Hiçbirinize kalmayacak oğlum kulüp. Arda'ya da kalmayacak da siz bence gideceksiniz. Bu sezon bile olmasa bir sonraki sezon belki de bir zaman gideceksiniz ama Arda orada kalacak babacım. Böyle konuşmaya devam edin. Bellingham'ı öv, onu öv, bunu öv, şunu öv. Kendini öv ama gideceksin. Casemiro arkadaşlar. Casemiro değil. Casemiro, Mbappe, Neymar ile yaşadığın olaylar yüzünden Brezilya'da belirli bir imaja sahip mi? Nasıl bir soruysa artık. Vinicius Junior, Kylian iyi bir insan. Brezilya'da onun hakkında o imaj var. Ama fırsat buldukça saha dışında birlikte vakit geçiriyoruz. Arkadaşça şeyler yapıyoruz. Kamavinga ile de çok yakınım diyor. Ki o her zaman en iyi arkadaşlarımdan birisi oldu diyor.
Mbappe ile her zaman iyi bir ilişkim oldu. Onu Madrid'e getirmesi için tonla mesaj attım. Madrid'e gelmesi için bir sürü mesaj attım diyor. Hala istediğimiz gibi birlikte oynamayı başaramadık ya da taraftarların istediği kupaları kazanamadık ama çok yakında bu durumu tersine çevireceğiz. Ama evet, o her zaman gerçekten iyi bir insan oldu ve hep benim yanımda durdu. Röportajlarda, maçlarda ve daha fazlasında. O inanılmaz bir oyuncu. Zaten bir Dünya Kupası kazandı. Finalde 3 gol attı. Real Madrid'de ve futbolda bir döneme damga vuracak efsane bir oyuncu zaten yapmaya başladı bile diyor. Evet, 2 yıldır yapmaya başladı. Damga vurmaya başladı Real Madrid'de. Prime Kenan mı? Prime Mudat Çelik mi? Prime neydi benim adamın adı ya? Unuttum. Ben kimi diyordum hep videolarımda ya? Baki Mercimek. Prime Baki Mercimek. Jose Mourinho, Mbappe ve Vini negosunu kaldıracak. Yusuf Sarı. Mudat Çelik sıkıntı arkadaşlar. Fabrizio Romano, Vinicius Junior, kendimi Real Madrid'den uzakta bile hayal etmedim. Burada olduğum her anın tadını çıkarıyorum çünkü burası hayallerimin kulübü. Burada tüm hayatım boyunca kalmak istiyorum. Yani hayatın kısa sürsün. O kötü olur da git lütfen Vini ya. Vallahi olmuyor. Seviyoruz seni. Sevdik. Kelebek melebek de dedik de git artık ya. Boş ver. Vinicius Junior, sözleşmemi yenilemek için acelem yok. 2027'ye kadar sözleşmem var. Yani 2027'ye kadar Madrid ile konuşacak çok şeyimiz var. Ve Madrid'in de bizimle konuşacak çok şeyi var. Madrid sakin, ben sakinim. Başkan bana güveniyor, ben de ona güveniyorum. Relax demiş, relax. Evet, Neves'i biz de konuştuk hocam. Neves haberleri var. Kalbi kırık kelebeğim benim. Öptüm ben onun kalbini. Mourinho zaten yıllardır böyle egolarla aynı yerde çalışmış. Bakalım Mbappe'nin egosu mu, Mourinho'nun egosu mu galip gelecek, göreceğiz. Vinicius Junior, Estevao, Militao, Rodrigo gibi harika oyuncularımızı sakatlıklar nedeniyle kaybettik. Bu yüzden onlar için de oynayacağız. Yani oynayamayacaklar. Oynayamayacak. Abi ya. İnanılmaz bir adam ya. İnanılmaz tatlılıklarla dolu. Bu neydi? Bu değil. Çok tatlı bir adam olduğunu düşündüğüm kelimeler, zamanlar oluyor. E, Yani bayılıyorum ya bu adama ben. Gerçekten seviyorum arkadaşlar. İnanılmaz bir adam olduğunu düşünüyorum. Çok seviyorum onu bak. O aslında, ona takılmak da hoşuma gidiyor. O giderse kime takılacağız bilmiyorum. Mbappe gitsin ya. Mbappe'ye takılmıyorum bile. Salih, sağ taraf karanlık, biraz parlak. Nasıl yani? Tövbeler olsun ya. Allah Allah. Evet, şöyle devam edeyim. Vinicius Junior, Flamengo. Bir gün geri döneceğim oraya diyor. Ama yaşlandığımda değil, onlara Libertadores'i kazandırmam gerekiyor diyor. Hemen bir sonraki sezon ne dersin, ya da bu sezon yaz transfer döneminde yaşlanmamış haline gidip onlara Libertadores'i kazandırabilirsin Vini. Vini Vini Vini. Evet. Tam Real Madrid'lik oyuncu bak. Açıklamaya bak, açıklama. Hiko Baba gibi. Bak geliyor. Onu Cegrovya arkadaşlar. Karşılaştığı en zorlu rakip hakkında, onunla henüz karşılaşmadım. Onu henüz karşıma çıkarmadılar diyor. Juventus'un süper yedeği. Karşına çıkmadın. Çünkü sen maça çıkmadın ki karşına gelsin adam. O yüzden olabilir mi? Ya inanılmaz ego ya. İnanılmaz ego. Udinese ile oynuyor çünkü. Aynen öyle. Cagliari ile oynuyor. Aynen öyle. Evet, Uruguay paylaşım yapıyor. Real Madrid'in kaptanı geldi. Göreve hazırım diyor. Evet. Tokatlanan arkadaş gelmiş. Kaptan gelmiş. Vini'yi satıp Kenan'ı alsalar bir iyi olur. Hem takım için hem Arda için. Kesinlikle iyi olur da nasıl olacak bakalım. Golnado. Sen bugün videoma da güzel bir yorum yapmıştın. Hatırladım seni. Yedek kulübesinde taş kağıt makas oynuyor. Abisi rakip yok. Evet. Abi zor soru. Sergen Yalçın'ın egosu mu yoksa Mbappe'nin egosu mu? Bence Sergen Yalçın'ın egosu ya. Abi adamın dediği hiçbir şey tutmaz mı ya?
Kosovalı değilim. Değil mi? Gördük bunları da. Şöyle bir yazı var arkadaşlar. Ne kadar gerçek bilmiyorum. Bir okuyalım. Özel. Mourinho yönetim kurulu ile telefon görüşmelerinden birinde Arda Güler'in projesinde temel bir oyuncu olacağı konusunda uyardı ve başlangıç rolü üstleneceğini belirtti. Yani ilk 11'de oynatacağım. Önemli bir rolü olacak demiş Mourinho. Dün Portekizli oyuncuyu bizzat aradı ve bunu bildirdi. Portekizli teknik direktörün iletişime geçtiği ilk oyuncu Arda Güler oldu. Ne kadar doğru bilmiyorum. Mourinho açıklandıktan sonra bunların hepsi de ortaya çıkar zaten arkadaşlar. Arda der ki ben Mourinho ile görüşmüştüm. Cart curt der. Biz şimdiden okuyalım da doğru mu değil mi bakarız. 2029'a kadar sözleşmesi var ancak önümüzdeki aylarda sözleşme uzatma ve maaş artışı ihtimali düşünülüyor. Geçen ay rapor ettiğim gibi mevcut rekabet ve Nikopaz'ın olası gelişi nedeniyle kulüpteki devamlılığından şüphe eden Türk oyuncu, yani Nikopaz gelirse ben oynayabilir miyim diye şüpheleri olan Arda Güler şimdi Mourinho ve projeyi tamamen desteklediğini ve bağlı olduğunu hissediyor ve hissettiriyor diyorlar. Peki Denizli'ye frikik mi, Arda Güler'in orta sahadan şutu mu? Sergen'e sorsam frikidir onun. Ama Arda Güler'in orta sahadan şutu. Şüphe yapmaz, Arda hırslanır bence. Böyle bir yazıydı arkadaşlar. Bakalım ne kadar doğru göreceğiz. Bayern friki mi, Denizli'ye attığı friki mi? Bayern'in boş kaleye attığı gol büyük. Sergen'in golünden daha büyük Arda'nın o boş kaleye attığı var ya, öyle bir Sergen Yalçın falsosu veriyor o topa. Oğlum adam Şekerspor'un Maradona'sı, Arda Güler Real Madrid'de oynuyor, öyle düşünsün yani. Abi yurt dışına çıkmamışsın, konuşmaması gerekiyor Sergen'in. Ferdi'ye ne dediydi? Ferdi sakatlandı, Ferdi Kadıoğlu. Oraya gitti. Oradaki herkes Ferdi Kadıoğlu gibi dedi. Zaten o 1-2 sene oynar buraya döner dedi. Adam yılın futbolcusu seçildi kendi takımında. 4-5 kez maçın oyuncusu seçildi. Maçın oyuncusu seçildiği maçlarda Manchester United maçı, Chelsea maçı. O maçlarda sol bek oynayarak takımının en iyi oyuncusu seçiliyor ve maçın oyuncuları da seçiliyor. Yani herkes Ferdi Kadıoğlu'ymuş İngiltere'de. Kardeşim oralarda herkes Ferdi. Şekerspor'a gelsin bakayım, oynayabiliyor mu? Acun Ilıcalı sözünü tuttu. Hull City oyuncuları Las Vegas'a gidiyor. Las Vegas arkadaşlar. Onları kendi özel jetiyle buraya gönderdi. Burada ne yapar insanlar? Bir şeyler yaparlar. Pep Guardiola şartlar uygun olursa İngiltere milli takımını çalıştırmak isterim. Daily Mail. İngiltere'yi çok sevdim bu oğlum ya. Ayrıl şuradan. Kenan'a da laf atmıştı. Atar abi, atar. Kenan'dan yıldız oyuncu olmaz demişti. Dalga geçiyorsunuz da Sergen'i bir izleyin. İyi çalımcıydı. İyi çalımcıydı. Yani ben şundan bahsediyoruz. Golnaldo. Ee, Gitsin Avrupa'da oynasın, Avrupa'da bir şeyler yapsın. Ve Avrupa'da oynayan Türk gençlerin de bu kadar düşürmesin. Bu kadar köstek olmasın onlara. Ondan bahsediyoruz. Sergen kötü futbolcu diyen yok aramızda. Sergen'in açıklamaları kendisinin o futbolunu bile unutturuyor artık yani. Kötü bir imaj. Juventus CEO'su Komolli Kenan Yıldız dokunulmaz. O bizim geleceğimiz. Tamam reis, tamam. Sizin olsun, tamam. Kenan Yıldız takımda kalıyor. O Juve'nin bugünü ve geleceği yardımcı kaptanı. Bizim için çok önemli. Fiorentina yenilgisinden sonra bana Juve'yi zirveye geri getirmek istediğini söyledi. Bravo Kenan. Bravo, devam. Devam devam. Devam baba. İrfan Can'dan Arda'ya en terbiyeli kardeşe sahibim. U17 milli takım Avrupa Şampiyonası elit tur Malta kampı en ahlaklı futbolcu. Arda Güler'e böyle bir ödül vermiş. Arda Güler'in Kenan Yıldız paylaşımı ifşalamış abi. Evet. İfşalamış. Yine ifşalar gelmiş. Bir ara Mbappe'yi uyurken paylaşmıştı Arda Güler dam fotoğraflarında. Şimdi Kenan'ı ne yiyor abi? Lokum mu yiyorsun burada? Ne yiyorsun ya Kenan? Kenan'ın da Premier Lig'e gitmesi lazım. Bravo Arda Güler.
Evet, Antonio Rüdiger Almanya kampına gidiyor arkadaşlar. Almanya milli takım kampına gidiyor ve bildiriliyor. Arda Güler Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor arkadaşlar. Fizik gayet yerinde gözüküyor. Evet, son dakika haberiydi arkadaşlar bu. Anthony Gordon Barcelona'ya. İşte başlıyoruz. Yani here we go. Newcastle yönetimi ve Suudi sahipler tarafından resmi teklif şimdi kabul edildi. 70 milyon euro sabit ücret artı ek ödemeler. Toplam paketi 80 milyonun üzerine çıkacak. Şuna 80 verdiler. Gordon bu hafta Barcelona sağlık kontrolü ve sözleşme imzalamak için seyahat etmeye hazırlanıyor arkadaşlar. Beni almadın. Rashford'un yerine Gordon'u istiyorlar. Aldılar arkadaşlar. Barcelona 30 milyon euro satın alma bedeli olan ve yedekten girerek 25 gol katkısı veren Rashford'a paramız yok dedikten sonra 80 milyon euroya Anthony Gordon'u aldı. Ne diyorsun? Erdem Bey hoş geldin. Selamlar. Ve Gordon'un paylaşımı. Barcelona'ya transferin ardından Anthony Gordon yakında yazıyor arkadaşlar. Lamine Yamal'a karşı oynadığı bir fotoğrafı, bir enstantaneyi paylaşarak artık geliyorum diyor arkadaşlar. Bayern de istiyordu ama Barça'yı seçti. Garip yani Kenan olabilirdi ya. Yani bir 100 verip 20 daha koyup bir 100 verip ama Kenan'a baksana bak Kenan'a gel. Gel bir Kenan'a bak ne demiş abi. Fiorentina'ya yeniliyorlar. Bak Fiorentina yenilgisinden sonra bana Juventus'u zirveye geri getirmek istediğini söyledi. Getirirsin kardeşim. Topu sol bekten alır götürürsün forvete kadar. Pas atarsın Jonathan David topu stadyumdan dışarı atar getirirsin. Kenan'a bak sinir olmaya başladım ben artık. Yani kurulmaya başladım ben. Yapmasın abi şöyle. Kim Min-jae'ye Fenerbahçe'den 12 milyon euroluk maaş artı bonus istedi arkadaşlar. Başkanlar arasında bonservis görüşmesi ise 25 milyon euro civarında. Kim Min-jae olur mu? Vedat Muriç'i de istiyor. Eski futbolcularını geri istiyor. Gordon bence Barça'da tutunamaz. Random kişi. Ben de o şekilde düşünüyorum biliyor musun? Barça'da tutunamayacağı gibi bir his var içimde. Bilmiyorum. Neden öyle bilmiyorum. Yani Coutinho falan da gelmişti mesela. Coutinho da tutunamadı. Sanki onun gibi bir şey olacak gibi hissediyorum ben Gordon'da. Gordon boş. Ya boş mu dolu mu bilmiyoruz da arkadaşlar. Bence öyle bir şey olacak. Arda Fenerbahçe'deki top toplayıcısı olduğu günlerden kalma bu eski maç kimliklerini Instagram'da paylaştı. Evet Arda Güler'in burada arkadaşlar top toplayıcı Arda Güler yazıyor. Yine top toplayıcı Fenerbahçe maçlarında Arda Güler. Türkiye maçında yine top toplayıcı Arnavutluk maçında. Bunu paylaşıyor. 4 yıl sonra 2023'te futbolun en büyük kulübüyle anlaştı Real Madrid. İnanılmaz ya. Abi düşünsene şu arkada oynayanlar falan hiç farkında değiller değil mi? Şu çocuğun Real Madrid'e gideceğinden. Arkada top atan, top at lan bana diyen dediği bir çocuk. Abi şimdi Real Madrid'de. Real'de de top toplamıyor bence. Real'de takımı topluyor. Koskoca Real Madrid'i toparlamaya çalışıyor çocuk. Şahin Bey Real'de de top topluyor demiş de. Real'de top toplamıyor hocam. Takımı topluyor bence. Inter Başkanı Marotta. La bu ne nasıl bir isim ya? Marotta. Alessandro Bastoni için Barcelona ile anlaşmanın iptal olduğunu doğruladı. Bastoni durumuyla ilgili taraftarlarımızın rahat olabileceğini düşünüyorum. O asla ayrılmak istemedi. Burada çok mutlu ve biz satışçı bir kulüp değiliz. Bastoni'nin bizimle kalacağına inanıyorum. Dazını anlattı arkadaşlar. Real Madrid hayırlı olsun. Top oyuncuları topluyor abi. Maradona vs Sergen. Arda Güler bu sene Ballon d'Or sıralamasında olur mu? Yoksa kaçıncı olur? Bence 17'si var. Ee, Ballon d'Or'a çok aşağılarda Arda Güler. Çok aşağılarda. Pedri falan üstte. Saliba'yı alsınlar. Saliba da olur tabii ki de. Ama gelir mi gider mi bilmiyoruz onu. Evet dostlar benden haberler bugünlük bu kadardı. Like attıysanız seviniriz. Like atalım dostlar. Saliba gelmez. Sormak istediğiniz sorular varsa soruları da alabilirim dostlar. Kuşanov çok iyi stoper.
Sanki daha iyi isimler lazım. Arda Dünya olsaydı adı 150 milyon euro kesinlikle. Salih oyun oynar mısın yayınlarda FIFA gibi? Ya öyle bir düşüncem vardı da buna ayıracak vakit yok. Çünkü 2-3 tane kanalla ilgileniyorum. 2-3 tane kanalım var. YouTube kanalım. Onlar işte e, hepsine video yetiştirmeye çalışıyorum. Aslında FIFA oynanabilir işte her maç öncesi mesela. Türkiye kimle oynuyor mesela? Amerika ile oynuyor. Öncesinde bir gün öncesinde ya da gün içerisinde ya açtığımız yayınlarda o maçı simüle edebiliriz, oynayabiliriz mesela. Olabilir öyle şeyler. İşte Real Madrid maçlarından önce yine oynayabiliriz. İleride bunun için bir süreç olabilir. Buraları geliştirebilirsem, komple diğer işlerimi salıp buralara odaklanabilirsem o zaman daha fazla vakit ayırmış olabilirim. Çünkü buranın dışında da çalışıyorum. Her yere yetişmeye çalışıyorum. Paramparça oldum gerçekten. Ama savaşmaya devam. Keyif alıyorum bu yaptığım şu işten. Güzel ve seviyorum bu işi arkadaşlar. Yani anlatmayı, konuşmayı, futbol konuşmayı seviyorum. Futbol oynamayı da seviyorum. Bu arada bir tane saha içi kanalı düşünüyoruz. Saha içi videoların olacağı kanal. Bakalım. Güzel fikirler var ama destek gerekiyor tabii ki de. Bir yerlere gelemeden bunları başarmak çok zor. Çoğu insanın bizi tanıyor olması lazım ki hangi videoyu çekersek, hangi içeriği çekersek çekelim bizimle gelebilecek insanlar lazım. Bizi seven insanlar lazım sadece. Mücahit gelmiyor yayınlara. Yo mesela bu yayının şeyini falan Mücahit ayarladı arkadaşlar. Ama yayında görmedim tabii ben de. Kapağını vesairesini o ayarladı yine. Destek oluyor ara ara ya. Yani Mücahit'i yanıma alabilmem için benim inanılmaz bir gelir elde ediyor olmam lazım ve Mücahit'e de bir şeyler sunmam lazım ki adamın gelmesi lazım. İnanılmaz şeyler kazanamadığımız için böyle bir karar alındı maalesef. Çünkü çok düşük arkadaşlar. Her şey çok düşük. Nasıl olacak bilmiyorum. Abi keyif aldığı işi yapan insandan daha mutlusu yok. Büyük saygı duyuyorum. Hayallerinin ve tutkularının peşinden koştuğun için. İBGS'm evet bunun peşinden koşuyoruz ama çok kötü bir yaşlılıkta geçirebilirim. Ama bunu ben seçtim. Abi Real'de para yok mu? Alsınlar Dembele, Kvara, Saliba. Para var da bu takıma işte Perez şey diyor. e, Bu takımın yeterli olduğunu düşünüyorum diyor. Mücahit'in 17 milyon euro bonservisi varmış. İlker Bey. Mücahit buralardadır ya konuşmuyordur. Oradan köy yılanı gibi izliyor mu yoksa? Bu işler sponsorla daha da ilerler. Evet bir sponsor alamadık arkadaşlar. Sponsor alsaydık zaten şu an farklı yerlerdeydik. Ama abone sayımız yerinde sayıyor. Yine bir 500 bin abone, 200-300 bin abone olmak lazım ki o sponsorlukların kapısı açılması lazım. Adam sana işte şurada bir tane reklam koyuyoruz ekranın sağına üstüne bir yere bir marka ismi koyuyoruz. Adam sana aylık ödeme yapıyor ki bu işi yapabiliyorsun, sürdürebiliyorsun. Belki de ben bu işi yapamayacağım, bırakacağım arkadaşlar. Yani o da olabilir. Seçenekler arasında bakacağız. Umarım iyi yerlere gideriz. Ben yapmayı çok istiyorum. Uzun yıllar yapabilirim diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun ya. Hayırlısı neyse olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kısmet kısmet. Abi bu arada Kurban Bayramı mübarek olsun. Senin de hocam. Yayının başında herkesinkini kutladık. Sizlerin de Kurban Bayramı kutlu olsun, mübarek olsun arkadaşlar. Evet, sorular varsa alalım yoksa da gidelim. Evet, şu anketi de bitirelim baba. Dünya Kupası'nda bıyık bırakacağız. Bıyık anketi açmıştık dünkü yayında. Bıyık gelecek. Şöyle anketi sonuçlandır. Like attınız mı, atmadınız mı diye. Like attım mı? Attım %80 hemen atıyorum %20 96 oy kullanılmış. İlk defa oyun üstüne geçmiş like'lar. İyi geceler hocam. Şahin Bey görüşürüz. Kavga mı ettiniz? Yok hocam ne kavgası? Allah korusun ya kavga etmeyelim. Mücahit'le niye kavga edelim ya? İş ayrı, dostluk ayrı. O hani destek olamıyorsak olmuyor. Destek olacağımız seviyeye gelirsek oluruz. Aslan Sönmez abi süper gidiyorsun. 2 haftadır her gün videolarını bekliyoruz abimle. Her gün video atmaya çalışıyoruz. Sadece bugün bayramın ilk günü diye atamadım. Ee, atacağım ama. Biz inanıyoruz sana. Teşekkürler İBGSM eyvallah. İyi geceler Salih hocam. Gol Golnaldo. Şu ismi değiştir hocam ya okuyamıyorum. İyi geceler sana da.
Kısmet kısmet bakalım, durumları düzeltip tekrar Mücahit'i aramıza almak isteriz tabii ki de. Komple olarak almak isteriz. O yine bana ara ara destek oluyor arkadaşlar. Hani buna rağmen yine destek oluyor bana. Eyvallah, Allah razı olsun ondan da. Benim de destek olmaya çalıştığım dönemler oldu tabii ki de. Bakalım, inşallah alırız. Salih, forma bastır satsana, Real'in alırız. Zabıta Bellingham falan mı? Mücahit büyük adam. Selamlar, iyi bayramlar Salih. Zayıflamış gibisin. Valla dün sadece kahvaltılık o sütle gevrek var ya, ondan yedim. Hiçbir şey yemedim. Hiçbir öğün yok. Sadece onu yedim. Bugün de kahvaltı yapmamıştım. Babamın yanına gittim. Babamı ziyarete gittim. Babamla, o da Allah kabul etsin, bir kurban kesmiş. Onu yedik birazcık orada, o kadar. Bugün de tek öğünle duruyorum arkadaşlar. Nasılsın Salih? İyiyim hocam, seni sormalı. Süleyman yok yayınlarda. Süleyman'dan haber yok valla. Türkiye maçları da sabah 5'te Süleyman Uğurlu geldiydi bize, bakalım. Belki gelir. Zayıflamış mıyız ya? Zayıflamış mıyız arkadaşlar? Zayıflamak istiyorum zaten. Biraz zayıflayalım ya. Evet, kimse demiş uyuyorsunuz mu ya? Uyanın hey. Netflixçiler uyanın bakayım. Gidiyorum ben o zaman. Ben gidiyorum. Herkes sustuğuna göre ben de gitmem gerekiyor herhalde. Evet, Mbappe de yılın futbolcusu seçildi Real Madrid'de, garip. Evet, bir yayının daha sonuna geldik dostlar. Seviyoruz sizleri. Salih, iyi yayınlar, geç kaldık. Bugün neler kaçırdık acaba? Hocam bir tanesini göstereyim işte. Bunu kaçırdım mesela. Yayını başa al, izle. Arda Güler'in paylaşımları, Mbappe ile ilgili paylaşımı var Arda Güler'in. Vinicius Junior'un açıklamaları var. Transfer haberleri var. Barcelona bir oyuncuyla anlaştı. Ona bakabilirsin. Bu yayının içinde olacak. Keyifli bir yayındı yine. Halı saha maçında nefes nefese kaldın. Biraz zayıflaman lazım. Evet evet, kesinlikle halı saha yayını yapmıştık. Ama çok hazırlıksız yakalandık ona ya. Şimdi ben mesela geçenlerde 17 kilometrelik bir yürüyüş yaptım. Onun dışında 5 gün arda arda günlük 7 kilometre koşu yaptım arkadaşlar. Bayram girdi, yapamadım. Yine spora devam edeceğiz tabii. Reklam falan versene, versen Salih. Nasıl reklam vereceğim hocam? Şey, ücretli mi, paralı reklam mı? Abi bir de senin son gönderide Arda Güler için oy verecektim ama güvenlik bir şey dedi. Ne yapmam gerek? O güvenlik şeyini atla demeniz lazım ya. Atla atla atla. Courtois seçilmeliydi demiş yılın futbolcusu olarak. Vallahi hocam, tek kurtuluş yolumuz bizim abone sayımızı yükseltmek. Abone sayımızı 100 bin, 200 bin, 300 bin yapıp sponsorlar alıp, belki de o sponsorların bizi Madrid'e gönderip Arda ile buluşturup vesairelik öyle şeyler yaparak büyütebiliriz. Ya çevresinde böyle şeyler olan birileri var mıdır chatte bilmiyorum, görüşebileceğimiz, ama bizim ilk önce abone sayımızı bir uçurmamız lazım. O yüzden ben transfer haberi videoları yapacağım. Hatta isterseniz ben bu gece ilkini yapayım. Transfer haberleri, dünya genelindeki transfer haberleri yapalım. Biraz izleyici kitlesini, yelpazesini genişletelim. Çünkü sadece Real Madrid, Arda Güler, Kenan Yıldız, Juventus yaptığımız için kısır kalıyoruz. Destek olursanız ama. Konuk alman lazım. Oğuzhan Poyrazoğlu'yla arkadaşlar. Hem ben onun yayınına konuk olacağım, hem ben onu konuk alacağım. Öyle ilk konuk olarak o şekilde yaparız. Oğuzhan'la iletişim halindeyiz. Öyle bir milli takım yayını olacak. Abi yabancı dil biliyor musun? Biraz biliyoruz arkadaşlar. Ama ben anlaşıyorum ya, ben burada Antalya'da turistlerle falan konuşuyorum. Abi dua etmeyi unutma. Kesin ben her videoyu paylaşırken bile besmele çekiyorum arkadaşlar. Her videoyu böyle paylaş derken bile o besmeleyi çekiyorum. Adnan Karakuş hocam, hoş geldin. Herkese iyi bayramlar. Abi dua etmeyi unutma. Tevekkülün iki temelinden biri duadır, diğeri ameldir. İngilizce niye şimdi, gelin hadi test edelim, hadi son dakika bir testi. İngilizceyi bir test edelim, hadi şöyle kısa bir şey olsun ama. Dur bakalım. Şöyle yapalım mı? Hadi iyi gece. Hadi gidelim, dur. İngilizce dua etme, İngilizce etmiyoruz hocam. Hazır mısın? Baba bak şimdi. Ya bunlarla işimiz yok ki bizim. Hello, how are you? I going to Santiago Bernabeu. Please help me bro. Where is Arda Güler? Where are you Arda? Yani yeter bu kadar. Anladın mı? What way? Hangi yoldan? What way? Santiago Bernabeu.
Tamam abi, İngilizce şunu söyle. Arda Güler Real Madrid'den Arsenal'a transfer oluyor de. Of, teste başladık mı? Arda Güler join us kapalı çarşı İngilizce. Aynen öyle hocam, Alanya. Join us Arsenal. Here we go. Ya arkadaşlar, konuşuyoruz. Bir işaret diliyle bile anlaşabilirsin ya. Vallahi anlaşmak isteyen. Abi bir tane adam var ya şeyde, TikTok'ta. Dünyayı geziyor bak. Adam kim biliyor musunuz? Asabi Güvenlik arkadaşlar. Asabi Güvenlik diye bir adam var TikTok'ta. Adam Türkçeyi bilmiyor ama şu an Japonya'da mesela. Brezilya'ya gitti, Japonya'ya gitti. Abi bir ara yayına sürpriz bir İngilizce introsu yapar mısın? Nasıl bir İngilizce? Ben gidiyorum, biz gidiyoruz, sen gidiyorsun. Salih ile İngilizce zamanı. I go, we go, you go. English time. Abi benim bir tane Rus kız arkadaşım vardı. Görüntülü konuşuyorduk. İşaret diliyle anlaşabiliyorduk mesela. Senin sesin de İngilizce. Ayda uygulama var, konuşuyorsun, oradaki kişinin diline çeviriyor. Evet, mesela onunla da öyle konuşuyordum. Ben Türkçe söylüyordum, ona böyle gösteriyordum. Benim söylediğimi Rusça'ya çeviriyordu. O Rusça konuşuyordu, bana Türkçe geliyordu. Konuşmak istediğin zaman her türlü anlaşabiliyorsun arkadaşlar. Teknoloji gelişti be oğlum. Yapay zekadan çevirsek, seni dublaj yapsak fena olur. Hocam benim zaten videolarım İngilizce dublajlı bu arada. Dublajları var. I speak good English. Yes. Yes I am. Yes me. Rus'la nasıl anlaştım be? Ben biliyorum Rusça. Hocam ben o zaman sahnedeydim, o öyle anlaştık. Abi en sevdiğim futbolcu eskiden Ronaldinho. Vay be, Rus kız arkadaş. İşaret diliyle anlaştım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet, goy goya bağladık yine. Sonunu goy goya bağladık. Ya bir tane İngilizce okuyacaktık. Gelin hadi zor bir şey seçelim ya. Var mı abi şuralarda? Oo, ben bunu hiç görmedim hayatımda. Bu yok, bende yok. Bak, bende olmayanları söyleyeyim. Ya bende bunlar yok falan, dur. Imagined. Imagined. Imagined mı bu? Wool Life. Dur bakayım, hadi şunu okuyalım. Cardentials. Cardentials mı? Hangisi ya? Abi yayının sonunda goy goy gelenek oldu zaten. Hadi okuyalım bir tane. Vini JR. Her yerde sahip diyor. Everyone sahip diyor. Geliyor abi. I never imagined. Imagined mı bu? Myself away from Real Madrid. I make the most of every moment. I'm her. Here. Here. I am here. Here mı? Imagined. Evet, doğru okudum. Imagined. I never imagined. Imagined. Kulağım dondu. Dur. Because. Çünkü demek. Çünkü bak, because çünkü. It's the club. Yes the club. It's club of my dreams. Benim rüyalarımın takımı, hayallerimin takımı Real Madrid diyor. I want to say here my whole life told. The club. Evet. The club değil mi? It's the club. Oğlum iyi okudum. Hiç de o kadar abartmayın. Vallahi iyi okudum. Baba bu kadar. Yani bu kadar. Bizden bu kadar çıkıyor. Ne? Aksanlı mı okuyayım? Bizi trollüyor. Bence Salih İngilizcesi süper. Yok abi, vallahi İngilizce yani sıkıntıya giriyoruz gördüğümüz şeyleri, ama mesela İngilizce şarkı okuyorum. 4-5 tane İngilizce şarkım var sahnede okuduğum. Kick'te yapıyoruz bazen. Kick'te şarkı yayınları yapıyoruz. İstiyorsanız Kick'e geçelim, gösteririz. İngilizce şarkıları patlatırız. İyi okuduğunda virgüllere dikkat ederek oku. Okay. I never imagined myself away from Real Madrid. I make the most of every moment I'm here. I'm here. Here. I'm here. Because it's the club of my dreams. I want to say her my whole life. Kendi kendime takılıyorum. Haydi kick. İngilizce o kadar zor değil ki.
I'm good English. Salih doğru söyle cidden. C0 seviye İngilizceden var. Bizi 20 milyon. Yok hocam yok. Sıfır. İngilizce sıfır. Vallahi kick isterseniz geçeriz arkadaşlar. İstemezseniz burada görüşürüz. Serkan Bey, gayet iyi bir temelim var. Temelim demişsin. Benim mi? İngilizce'de devam. Zorlarsan öğrenirsin. Kaliforniya aksanı mı bu? %78 başarılı bence. Kaliforniya aşkı. Kaliforniya ne ya? Kaliforniya Love. Rusların dili zor. Biliyorum ben Rusça. Mayo Sonse. Onların en sevdiği şeymiş hocam. İltifat. Mayo Sonse. Yani şey. Güneşim demekmiş. Orada güneş yok ya. Güneşim dediğin zaman deliriyorlarmış. California Love diye bir şarkı var. O yok bende. Stand By Me var bende hocam. What Is Love var. What Is Love? Baby Don't Hurt Me. O var. Ondan sonra ne var bende? Knocking on Heaven's Door var. Salih Dinyo'nun bildiği tek dil Gülerce. Privyet Kaktela. Bence duymuşsundur. California Love. Love. California Love. Belki de duymuşumdur. Şey isim olarak bilmiyorumdur. Kick isterseniz geçelim ya da geçmeyelim ya kick'e. Kick'lik bir kitlemiz yok bence şu an. Böyle kick'e geçelim dedim mi böyle 100 kişi 200 kişi gitmemiz lazım ki oraya. Pidares. O ne lan? O küfür falan değildir inşallah. Tupac galiba rapçi olan kişinin şarkısı Tupac. Kick olmasın bugün. Galaxy sen zaten gelmiyorsun herhalde değil mi? Kick'e geliyor musun? Abi Dünya Kupası için konuşalım. Konuşarım. Konuşacağız zaten. Dünya Kupası ile ilgili zaten bir ayımız Dünya Kupası ile geçecek. Evet biz yavaştan kaçalım arkadaşlar. Bence herkes bayramında, seyranında çünkü. Teşekkürler bizleri dinlediğiniz için. Kike'de geçeriz. Şöyle bayramı falan bir atlatalım. Kike'de geçeriz. Belki yarın da yapabiliriz Kik'te. Hatta erken açarız. Belki 6-7 gibi açarız akşam. Kik'te de takılırız. Oyun da oynayabilirim Kik'te bu arada. Bakarız ya. California Love. Tupac'in şarkısı. Tupac. Bakacağım hocam. Hatta şu an Spotify'ıma ekleyeyim ben onu bir. O kadar söylediğine göre iyi bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Şöyle geleyim. Şöyle geleyim. Nerede lan? 2 gün sonra Şampiyonlar Ligi finali var. Kim alır? Ben Paris Saint-Germain diyorum hocam. Hiç düşünmeden. California. California. Bu mu? Mikrofonu kapatmayalım. Dinlerim. Evet, evet tamam ben onu favorilere ekledim hocam. Listeye ekledim. Volkan. Öge vardı sahip biliyor musun? Senin İngilizce ona benziyor. Bakma bak bilmiyorsan. Volkan Öge kim ya? Evet bu. Volkan Öge. Benim İngilizcemde ne var ya? Gayet Türk İngilizcesi işte. He biliyorum bu adamı. Bu herif komik ama ya. Bayağı komik adam bu. Evet dostlar gidelim ya. Gidelim valla azıcık video editlemem lazım. Sizden bir ricam olacak. Takip etmeyeniniz vardır arkadaşlar. Şöyle bir saniye. Şu Shorts kanalına bir uçurmamız lazım. Bakın arkadaşlar Shorts kanalı daha hızlı büyüyebilir bu arada. Bir saniye dostlar. Şuraya arkadaşlar bir destek bekliyorum sizden ya. Şuraya bir gelelim. Tupac'in daha iyi şarkıları var. 2 pack. Tupac. Arkadaşlar şu Shorts kanalına benim bir abone olak ya. Orayı da belki buradan dolayı bile sponsorluk alabiliriz ya. Buranın izlenmesi patlayabilir. Chat'e linkini attım abi. Buradan siz o kanala geçin. Ben de Shorts yapacağım arkadaşlar. Shorts çektim onu editlemem lazım. Oraya geçeceğim. Görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Geceniz güzel olsun. Bayramınız da güzel geçsin. Yarın yine buralarda oluruz. Bakarız.
Hocam sanki yanlış bir stratejiyle ilerliyorsun. Shorts kanalı neden ayrı? Hocam Shorts kanalıyla normal video ve yayın kanalı aynı olduğu zaman algoritmada sıkıntı yaşıyorsunuz, olmuyor. O yüzden ayırdık. O kanala giderseniz seviniriz. Oraya sadece Shorts atıyoruz çünkü algoritması Shorts'ta gidiyor onun. Desteklerinizi bekliyoruz. Sadece abone olacaksınız. Ücretsiz abone olmak. Ücretsiz abone olmak. Arda Güler Mais non Il est pas sérieux Non. Arda Güler Onu yapmadan gidemeyiz tabii ki de. Bay bay. Seviyorum sizleri dostlar. İyi ki varsınız. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Impasiu. Mido. Bay bay. Allahümme yarabbim.